Merhaba, ben psikolog Şahin Uçar. Bugün cinsel ilişkiye girmek üzereyken başlayan sertleşme kaybı konusunda bilgiler vermek ve 8 maddede kendi kendinize yapabileceğiniz bazı önerilerde bulunmak istiyorum. Öncelikle psikolojik sertleşme kaybının önemli sebeplerinden olan cinsel başarısızlık korkusu dediğimiz sorunu anlatmak istiyorum. Çünkü bu sorun bugün değilse bile yarın birçok erkeğin yaşaması muhtemel bir baş belasıdır. Hatta ben buna erkeklerin virüsü diyorum. Cinsel başarısızlık korkusu ya da performans kaygısı olarak da bilinen bu sorunun nedenlerini irdelemek istiyorum ve sonunda çözüm önerilerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Genel anlamda düşünecek olursak sertleşme bozukluğunun iki ana sebebi var diyebiliriz. Birincisi organik veya fiziksel nedenler, diğeri de psikolojik nedenlerdir. Sertleşme bozukluğunun fiziksel mi, psikolojik mi olduğuna karar vermek için öncelikle fiziksel değerlendirmeden geçmek gerekiyor. Herhangi bir fiziksel nedeni olmadığını anladıktan sonra psikolojik nedenler üzerinde düşünebiliriz. Kaygı hayatımızın birçok alanında var. Sınav kaygısı, gelecek kaygısı, ekonomik kaygı ve dahası. Yatak odasında başarısız olmaktan duyulan kaygıya da performans kaygısı, performans korkusu, cinsel başarısızlık korkusu diyoruz. Bu kaygı ve korkular ya başarılı olamazsam, ya eşimi mutlu edemezsem, ya eşim beni bu konuda eleştirirse gibi endişelerdir. Erkeklerin kadını tatmin edememe korkusudur da denilebilir. Bir tarafta bu korkular varken, diğer tarafta sağlıklı cinsel yaşam için zamandan kopma, haz alıp vermeye odaklanmamız gerekiyor. Anksiyete denilen bu sorun cinsel aktiviteyi olumsuz etkiler. Çiftlerin ilk gecesinde de bu kaygı görülebilir. Eşimi tatmin edememe korkusu, bekaretini bozamazsam korkusu, eşim penisimi küçük bulursa gibi düşünceler kısır döngüye neden olabilir. Fiziksel bir reaksiyondan çok insan zihninin yaşadığı bir durumdur bu endişe. Bu problemi yaşayan birçok erkek cinsel isteksizlik, sertleşme kaybı ya da erken boşalma gibi sorunlar yaşayabilir. Performans kaygısı eksenli oluşan sertleşme bozukluğu genellikle vajinaya giriş esnasında sertleşmenin kaybı olarak ortaya çıkar. İlişki öncesinde ve sonrasında sertleşme yaşayabilen, mastürbasyon yaparak orgazm olabilen, sabah sertliği yaşayan ama tam da cinsel ilişkiye girmek söz konusu olduğunda yoğun bir zihinsel panik yaşayan bu erkek cinsel başarısızlık korkusu yaşıyor diyebiliriz. Bu problemi yaşayan erkek arkadaşlarımızın sayısı hiç de az değil. Böyle bir sorun yaşayan erkek şiddetli bir endişe yaşar. Aklına bile gelmeyen bir sorun o gün başına geldiğinde anlam veremez. Sürekli neden şeklinde kendine sebepler ve çözüm yolları üzerinde zaman harcar. Ertesi gün olduğunda dünkü gibi bir sorun yeniden olup olmayacağı endişesiyle cinsel aktivite başlar. Ön sevişme sırasında her şey normalken vajinaya giriş sırasında sertliğin kaybolmasıyla yeniden yoğun bir sıkıntı duymaya başlar. Hatta problem daha da ileri gidebilir. Artık ön sevişme sırasında da hiç sertleşme oluşmayabilir. Bu denemelerin ardı arkası kesilmezken erkeğin yaşadığı sıkıntı daha önce hiç yaşamadığı türdendir. Artık bir daha cinsel ilişkiye giremeyeceğine inanmaktan tutun da çocuk sahibi olamayacağına kadar vardırır. Partnerini mutlu edemeyeceği için terk edileceğine kadar varan endişeler birbirini takip eder. Erkek neden böyle bir sorun yaşamaya başlar? Peki neden böyle bir endişe var? Bazı erkekler yıllarca cinsel ilişki yaşadıkları halde böyle bir sorunla karşılaşabiliyor. Peki ne oluyor bu erkeklere? Hadi sebeplerine ve kendi kendinize neler yapabileceksiniz onları konuşalım. Birincisi eksik, yanlış ve abartılı cinsel bilgilere sahip olmak diyebiliriz. Erkekler 7 gün 24 saat cinsel ilişkiye hazır olmalıdır gibi. Seks mükemmel olmalıdır gibi. Ancak harika seks yapıyorsam başarılı bir erkek olurum gibi örneklerle bu yanlış bilgi ve inançları uzatabiliriz.
Erkek arkadaşımız bu inanç ve bilgilerin tersi bir durumla karşılaştığı ilk anda büyük bir yıkım yaşar. Erkek de kadın da her an cinsel ilişkiye hazır olamayabilir. Bunu akıldan çıkartmamakta yarar var. Doğru cinsel bilgileri doğru kaynaklardan öğrenmemiz gerekiyor öncelikle. Unutmayalım ki cinsel aktivite öğrenilen davranışlardan oluşur. Eksik, yanlış ve abartılı bilgilerimiz bizi yanlış sonuçlara götürecektir. Peki nereden öğrenelim? Öncelikle doğru bilginin kaynağı doktorunuzdur. Diğer bilgi kaynakları ise cinsel terapistiniz ve diğer ruh sağlığı profesyoneli meslek gruplarıdır. İkincisi, eşler arası çatışmalar cinsel başarısızlık korkusuna neden olabilir. Eşler arasında zaman zaman keyifsizlik yaşanabilir tabii ki. Ancak kronikleşen sorunlar kadın için de erkek için de duygusal sorunlara, hayal kırıklıklarına, öfke duygularına sebep olabilir. Bunlar kişilerin ilişkilerini olumsuz etkileyebileceği gibi yatak odasında da sorunlar yaratabilir. Böyle durumlarda cinsel isteksizlik, erken boşalma, sertleşme sorunları gibi cinsel işlev sorunlara sebep olabilir. Ancak karı koca arasındaki sorunlar iyileştikçe bu sorunların da kendiliğinden geçmesini bekleriz. Kimi durumda eşler arasındaki çatışmalar son bulduğunda bile bu sorunlar devam edebilir. Bu durumda cinsel terapist ile görüşmenizde yarar olacaktır. Evlilik ilişkisinin keyifsiz dönemlerinde yaşanabilecek bu tarz bir cinsel işlev sorunu için erkek arkadaşlarımız öncelikle ilişkilerinde yaşadıkları sorunları eşleriyle çözmelerini öneriyorum. Ayrıca ön sevişme sürecini uzun uzun yaşamalarını öneriyorum. Sevişme süreci illa da seksle sonuçlanmak zorunda değil. Sadece ön sevişme yaşanarak da bitebilir. Seks odaklı değil, dokunmanın verdiği hazza ve sevişmenin o anı hissetmeye izin vermek gerekiyor. Üçüncüsü, eşini mutlu etmeye odaklanmak. Erkekler kendine odaklanmak yerine partnerine odaklanıp onu mutlu etmeye çalışır. Kadın mutlu oldukça erkek kendini başarılı hisseder. Tersi durumda kadını mutlu edemediğinde inanıyorsa kendini başarısız hisseder. Cinsel ilişkiyi başarılı veya başarısızlık gibi algılayan bu erkek arkadaşlarımız cinsel aktivitenin zevk ve haz almak olduğunu unuturlar. Cinsellik başarı, başarısızlık kriteriyle ölçülemez. Bu problemi yaşayan erkek arkadaşlarımıza önerim kendine odaklı zevk ve haz almaya odaklanmaktır. Eşim ne hisseder düşüncesiyle değil, ben ne hissediyorum düşüncesiyle sevişilmelidir. Yine belirtmek istiyorum ki ön sevişme cinsel aktivitenin olmazsa olmazıdır ve uzun uzun ön sevişme çiftleri her açıdan mutlu eder. Dördüncüsü, mükemmeliyetçi erkekler başarısızlık korkusu yaşayabilirler. Titizliğiyle meşhur erkeklerin vajina girişinde sertliklerini kaybetme olasılıkları oldukça fazladır. Aynı anda birden fazla iş ile ilgilenen, titiz, düzenli, her şeyin kendi kontrollerinde olması durumunda kendini iyi hisseden kontrolcü erkekler yatak odasında da kontrolü elinde tutmak isterler. Sıra dışı şekilde peniste sönme yaşadığında panikleyip sertleşmeye çalışırlar. Bu durumda tam tersine sertleşmek yerine sertliğini kaybetmesine neden olur. Bu erkek arkadaşlarımıza önerim yatak odasında her şeyi oluruna bırakmaları ve sadece hissetmeleridir. Önce ılık bir banyo yapabilir ve ön sevişmeye ağırlık vererek seks odaklı olmadan, sonunda seks yapmaya çalışmadan kendini sevişmeye, o ana bırakabilmeleri gerekiyor. Beşincisi, cinsel mitler. Cinsel başarısızlık korkusunun nedenlerinden birisidir. Cinsel mitler her eğitim seviyesinden kadın ve erkeğin cinsel bilgiler arasında yer alır. Cinsel mitlerle ilgili YouTube sayfamda ilgili videomu izleyebilirsiniz. Detaylı bilgiler paylaştım. Cinsel mit doğru olmayan ama kulaktan kulağa dolaşan cinsel hurafelerdir. Hurafe ama çoğu insanın aklının bir tarafında bu bilgilere ulaşabiliriz. Cinsel mitlerden arınmak için doğru bilgilere ihtiyacımız var. Doğru bilginin kaynağı
doktorunuz, cinsel terapistiniz ve diğer ruh sağlığı profesyoneli meslek gruplarıdır. Altıncısı, tıka basa yemek yemek, cinsel başarısızlık duygusuna sebep olabilir. Fazla yemek yedikten sonra hazmetmek için vücudumuzun zamana ihtiyacı olur. Bazen bu zaman bile yeterli olmayabilir. Hazımsızlık yaşayan bir erkek yatak odasında cinsel isteksizlik duyamayabilir. İstek ve arzu duysa da sertleşme olmayabilir. İlişkiye girebilse de doyumlu ve haz veren bir ilişki olamayabilir. Böyle bir durumda ilişkiye girmeden önce sertleşme sorunu ile karşılaşabilir. Ve bunu ilk defa bile yaşayan erkek için bu durum yoğun endişe yaratabilir. Bu nedenle tıka basa yemek yedikten sonra cinsel ilişkiye başlamamanızda yarar var. Ya da cinsel aktivite planınız varsa daha hafif yemek yemekte yarar var. En azından ilişkiye girmiş olmak için ilişkiye başlanmamalı. Ya da seks yapmak amaçlı değil de zevk ve haz almak amaçlı olmalıdır. Yedincisi, aşırı alkol kullanmak cinsel başarısızlık korkusuna sebep olabilir. Alkolün bir miktarı kullanıldığında gevşeme sağlayabilse de fazla kullanıldığında gevşemenin ötesinde cinsel isteksizlik yaratacaktır. Alkol miktarı kişiden kişiye değişiklik de gösterebilir tabii ki. Bazı erkekler cinsel ilişki öncesinde rahatlattığına inandıkları için alkol kullanırlar. Fakat zamanla rahatlatmaktan çok alkolizm başlar. Bu nedenle alkolü bu amaçla kullanmamanızı öneriyorum. Sağlığa zararlı olduğunu söylemiyorum bile. Rahatlamaya ihtiyacınız varsa partnerinizle birlikte ılık bir banyo yapmanızı ve birbirinize erotik masaj yaparak ön sevişmeyi uzatabilirsiniz. Sekizincisi, cinsel performans artırıcı ilaçları kontrolsüz kullanmak. Cinsel performansı artıran ilaçlar kullanarak cinsel ilişkiye girmeye başlayan erkekler bir süre sonra bu ilaçlar olmadan yatağa girmekten çekinir hale gelebilirler. Artık zamanla kendine güvenini yitiren ve bu ilaçlara bel bağlayan hale geldiklerini görebiliriz. Sadece bu ilaçların etkisiyle cinsel ilişkiye girebileceklerine inanmaya başlayan bu erkek arkadaşlarımız ilaç kullanmadan cinsel aktiviteye başladıkları zaman kaygılanarak sertleşme problemi yaşayabiliyorlar. Bu durum bu ilaçların kişide psikolojik bağımlılık yaratmasından kaynaklanır. Bu nedenle doktor önerisi olmadan bu ilaçları kullanmamakta yarar var. Unutulmamalı ki cinsel davranışların hepsi öğrenilebilen davranışlardır. Daha iyisini de yaşamak mümkün. Beni takip ediyorsanız hatırlarsınız, benimle özdeşleşen sloganımı biraz düşünmenizi öneriyorum. Ve son cümlemi sloganıma ayırdım. Sen değişirsen dünya değişir. Bugün bundan sonraki yaşamınızın ilk günü.